Alman basınında Joseph S. olarak bilinen Joseph Schütz, 16 Kasım 1920, 13 Nisan 2023, Sachsenhausen toplama kampında görev yapan Litvanya doğumlu bir Alman Nazi toplama kampı muhafızıydı. Schütz, Haziran 2022'de, 101 yaşındayken, İkinci Dünya Savaşı sırasında Holocaust'ta savaş suçlarına ortaklık suçundan açılan ceza davasının ardından 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve Almanya'da Nazi savaş suçlarından yargılanan ve hüküm giyen en yaşlı kişi oldu. Joseph Schütz, 16 Kasım 1920'de Litvanya'da doğdu. 1942'ye gelindiğinde, görevlerinden birinin gözetleme kulesinde olduğu Sachsenhausen toplama kampında çalışıyordu. Schütz'ün kamptaki görev süresi boyunca Schütz'ün emrinde çalıştığı 3 kamp komutanı vardı. Hans Loritz, 1942, Albert Sauer, 1942-1943 ve Anton Kendall, 1943-1945. Schütz, 1945'te savaşın sonuna kadar kampta kaldı. Savaştan sonra 1947'de savaş esiri olarak serbest bırakıldı ve ardından Doğu Almanya'ya taşınarak çilingir olarak çalıştı. Bir ara evliydi ama 1986'da dul kaldı. 2021 yılına gelindiğinde Almanya'nın kuzeydoğusundaki Brandenburg eyaletinde yaşıyordu. Duruşma, Schütz 100 yaşındayken 7 Ekim 2021'de Brandenburg'daki Neuruppin Bölge Mahkemesi'nde başladı ve bu sırada kendisi 3518 cinayete suç ortağı olmakla suçlandı. 17 müdahil davacı, daha önce 2011 yılında eski Ukraynalı-Amerikalı Waffen-SS muhafızı John Demjanjuk'a karşı mahkumiyet kararı almış olan Thomas Walter tarafından temsil ediliyordu. Schütz, Stefan Waterkamp tarafından temsil ediliyordu. Schütz'ün kimliği uluslararası alanda tanımlanmış olsa da, duruşma sırasında ve sonrasında Almanya'da, o ülkenin gizlilik yasaları nedeniyle yalnızca adı ve soyadının baş harfiyle tanınıyor. Brandenburg an der Havel, Almanya, AFP, Almanya'da Nazi dönemi suçlarından yargılanan en yaşlı kişi olan 100 yaşındaki eski toplama kampı gardiyanının avukatı, kampta geçirdiği süre hakkında konuşmayacağını söyledi. Joseph Schütz, 1942-1945 yılları arasında Berlin'in kuzeyindeki Oranienburg'daki Sachsenhausen kampında 3518 mahkumun öldürülmesine bilerek ve isteyerek yardım etmekle suçlanıyor. İddialar arasında 1942'de Sovyet savaş esirlerinin idam mangası tarafından infazına yardım ve yataklık etmek ve Zyklon B zehirli gazı kullanılarak mahkumların öldürülmesi yer alıyor. Ancak avukatı Stefan Waterkamp mahkemeye Schütz'ün konuşmayacağını, yalnızca kişisel durumu hakkında bilgi vereceğini söyledi. Babası kampta öldürülen 79 yaşındaki Antoine Grumbach, sanığın suçluluk olasılığını kabul etmesini istediğini söyledi. Kamptan sağ kurtulanları ve mağdurların akrabalarını temsil eden avukat Thomas Walter, Schütz'ün fikrini değiştireceğini umduğunu söyledi. İnsan taştan ya da makineden yapılmamıştır dedi. Belki yine de bir şeyler söyler. Schütz, davaya olan yoğun ilgi nedeniyle bir spor salonunda gerçekleştirilen duruşmaya yürüme yardımcısı ile geldi. Gözlüklü adam, hakime adı, yaşı ve ev adresi sorulduğunda net bir sesle cevap verdi. 1986'dan beri dul olan adam, 16 Kasım'da 101. yaş gününü kutlayacağını söylerken, gözle görülür bir gurur duyuyordu. Nazi SS muhafızları, 1936 ile 1945 yılları arasında aralarında Yahudiler, Romanlar, rejim muhalifleri ve eşcinsellerin de bulunduğu 200.000'den fazla insanı gözaltına alan Sachsenhausen kampında çalışıyordu. Sachsenhausen Anıt ve Müzesi'ne göre, kamp Sovyet birlikleri tarafından kurtarılmadan önce 10 binlerce mahkum zorunlu çalıştırma, cinayet, tıbbi deneyler, açlık veya hastalık nedeniyle öldü. Bild gazetesinin haberine göre, sanık hakkında, 1947'de savaş esiri olarak esaretten serbest bırakılması ve o zamanlar Komünist Doğu Almanya'nın Brandenburg bölgesinde çilingir olarak çalışmaya başlaması dışında çok az şey biliniyor. Aleyhindeki dosya, Nazi suçlarını araştıran merkezi birim tarafından Nisan 2019'da yaşadığı Brandenburg eyaletine devredildi ve 26 Ocak'ta suçlamalarda bulunuldu. 84 yaşındaki müdahil Christoffel Heiger, AFP'ye babasının Mayıs 1942'de kampta vurularak öldürüldüğünü söyledi. Annem, o vurulmadan önce 3 Mayıs 1942'de ondan bir mektup aldı. Birkaç gün sonra onun öldüğünü öğrendiğinde çok ağladı ve neredeyse anında griye döndü dedi. Almanya,
Eski gardiyan John Demjanjuk'un 2011 yılında Hitler'in ölüm makinesinin bir parçası olduğu gerekçesiyle mahkum edilmesinden bu yana eski Nazi personelini avlıyor ve bu durum hukuki bir emsal teşkil ediyor. O tarihten bu yana mahkemeler, sanıklarla doğrudan bağlantılı cinayetler veya zulümler yerine bu gerekçelerle çok sayıda suçlu kararı verdi. Geç adalete teslim edilenler arasında Auschwitz'te muhasebeci olan Oskar Groening ve Auschwitz'te eski bir SS muhafızı olan Reinhold Hanning de vardı. Her ikisi de 94 yaşında toplu katliama suç ortaklığı yapmaktan suçlu bulundu. Ancak hapsedilmeden öldüler. En son, eski SS muhafızı Bruno Dey, geçen yıl 93 yaşında suçlu bulunarak 2 yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Nasyonal Sosyalist Suçları Soruşturma Merkez Ofisi'ne göre savcılar 8 davayı daha araştırıyor. İlerlemiş yaşına rağmen, Ağustos ayında yapılan tıbbi değerlendirme Schütz'ün duruşmalarının, günde birkaç saatte sınırlı olmasına rağmen mahkemeye çıkmaya uygun olduğunu ortaya koydu. Duruşma sırasında Schütz, kesinlikle yanlış hiçbir şey yapmadığını ve Sachsenhausen'de yaşanan zulümlerden haberi olmadığını belirtti. Bunun yerine, söz konusu dönemde Almanya'nın kuzeydoğusundaki Pasewalk yakınlarında çiftlik işçisi olarak çalıştığını belirtti ve bu iddia mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme onun kampta çalıştığını ve Waffen-SS'te astsubay olduğunu kanıtlamak için tarihi belgeleri kullandı. Kampta ölen ailesinin bir fotoğrafını gösteren Leon Schwarzbaum da dahil olmak üzere hayatta kalanların ifadeleri de duyuldu. Schütz bu suçlardan dolayı 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 28 Haziran 2022'de kararı dinlemek üzere tekerlekli sandalyeyle mahkemeye geldiğinde tanınmamak için bir dosyayla yüzünü basından gizledi. Kararın okunması sırasında yargıç Udo Lekterman, "Bu kitlesel imhayı faaliyetinizle isteyerek desteklediniz." dedi. Temyiz süresi karardan itibaren bir hafta içinde olacaktı. Schütz, Almanya'da Nazi dönemi savaş suçlarından yargılanan ve hüküm giyen en yaşlı kişiydi. 13 Nisan 2023'te 102 yaşında öldü. Bizi izleyip, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İzlemek istediğiniz konuları yorumlarda bize tavsiye edebilirsiniz. Abonelik ve bildirim açma konusunu biliyorsunuz. Sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize ve çevrenize iyi davranın.